Özbekistan sabahından herkese günaydın. Buhara'dan 2,5 saatlik bir tren yolculuğuyla buraya ulaştım. Akşam otelimi arıyordum, o yüzden çok video çekemedim ve geç saatte çok çekmek istemedim. Otelim hemen Gür Emir, yani Emir Timur'un mezarının bulunduğu yerin hemen arkasında bir sokakta. Otelin ismi de Otel BB Emir. BB Emir. Otel genel manada çok güzel. 4 kişilik paylaşımlı odada kalıyorum, ancak dün kimse yoktu, sadece ben vardım odada. Kendine ait tuvalet banyosu var, bu çok önemli. Eğer hostellerde kalacaksanız bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Geceliği de 10 dolardan kalıyorum. Az önce kıyafetlerimi verdim, artık bir haftanın sonunda kıyafetlerim kirlenmişti. 6 parça kıyafet verdim. 35-40 bin soma kıyafetleri yıkayacaklar. Ortalama 3 dolar falan. Önce Güllü Emir'den başlayalım. Güllü Emir'den sonra Registan Meydanı'na doğru ilerleyeceğim. Yaklaşık 1 dakikalık yürüme mesafesinde hemen bana Güri Emir denilen yer. Güri Emir, dediğim gibi, burası Emir Timur'un mezarının bulunduğu yer. Emir Timur'un oğulları ve torunları da bu mezarda yer alıyor. Özbekistan'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Zaman kaybetmeden hemen buradan gezime başlayacağım. Daha sonrasında yavaş yavaş Registan Meydanı'na doğru yürüyeceğim. Registan Meydanı'nda otelime yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesinde. Bu da çok yakın bir değer. Henüz açılmamış mı? Kimse yok mu ya? Bilet alınması gerekiyormuş. Şuradan bilet. Ben de sıraya girip biletimi alayım. Daha sonrasına girelim. Güri Emir Külliyesi'ne girdim. Güri Emir, dışarıda da bahsettiğim gibi, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un mezarının bulunduğu yer. Aynı zamanda Emir Timur'un aile hanedanı da burada yer alıyor. Oğulları ve torunları da burada. Hanedandan olmayan bir kişi de burada. Timur'un hocası Bereke'nin de burada olduğu söyleniyor. İçerisi müsaitse hemen girip size göstermek istiyorum. Çünkü bahçesi bayağı bir kalabalık. Burada numaralandırılmış mezarlar. Birinci mezar Ayşe Sultan Hanım, 1473 yılında vefat ettiği yazıyor. 2 Rabia Sultan, 3 Aga Begim. Genellikle burada kadınlar kalıyormuş. 1 numara sanırım en soldaki. Bu oda çok süslenmemiş. Beyaz bir boyayla daha çok yapılmış. Mozuleler içeride. Mozulelerin üstünde işlemeler var. Yine mavi çinilerle süslenmiş. Buhara kentindeki gibi mavi çiniler ve mozaiklerle süslenmiş. O yüzden biliyoruz ki bir evde bir patron olmaz, ev sahibi olmaz. O yüzden Amir Timur ortasında ve yeni hükümdar ortasında problemler, sorunlar çıkmaya başladığı zamanında Amir Timur şehri, Salt şehrini terk ediyor. Oradan gidiyor ve 1360. yıllardan buradan gittiği zamanında buradaki Maveranahır yerlerini yavaş yavaş almaya başlıyor. Maveranahır yeri Zeyhun ve Ceyhun Irmağı'nın bulunduğu ortası. Semerkant şehrini de alıyor. Günümüzde İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan sınırlarına tekabül ediyor. O yüzden mesela Semerkant şehri tarihte 3 defa başkent oldu. Birinci defa. Semerkant aynı zamanda rehberin de söylediği gibi Türkçe rehberlik yapıyordu. Emir Timur İmparatorluğu'nun başkentiydi Semerkant. 3 kez de 3 ayrı devlete başkentlik yapmış bir yer. Burada Emir Timur'un dışında Abbasilerin de ayak izleri var.
mezar odasına ulaşabilirsen direkt mezar odasına ulaşmak istiyorum. Çünkü buralarda da yine satıcılar var. Evet. Mezar odasına ulaştım. Bakın 1 numara Emir Timur. Burada yazıyor kimin nerede yattığı. Mirza Ulubek de burada. Torunları, çocukları ve kendisi burada. Sadece hanedandan olmayan burada hocası Bereke'nin yattığı söyleniyor. Yani o da 4 numara. Hemen Emir Timur'un mozolesinin üstündeki Mir Said Bereke. Burada boş yer yok, karşıya geçeyim. Çok yoğun. Yani bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Pardon. Yerli turist de çok fazla burada. Pardon. Şimdi şu ortada görünen siyah mozole Emir Timur'un mozolesi. Hemen üstünde yer alan kişi ise Emir Timur'un hocası Said Bereke'nin mozolesi. Burada hanedan üyeleri yatıyor. Hanedan üyesinde olmayan tek kişi de dışarıda da söyledim, içeride de söylediğim gibi Emir Timur'un hocası. Tavan süslemesi çok güzel. Burada daha çok telkari gibi altın varaklarla süslemeler yapılmış. Mozulenin iç kısımları böyle. Burada İran ve Hint mimarisinden esinlenildiği söyleniyor. İçerisi çok kalabalık ve yankı yapıyor ses. Emir Timur'un mezarından da kahvenin bulunduğu yerden de ayrılmak zorundayım artık. Burada unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Burası 1399 yılında Emir Timur'un veliaht olarak belirlediği Mirza tarafından yapılıyor. Ancak Mirza'nın amansız ölümü sebebiyle buranın inşaatını Emir Timur tamamlıyor. 1405 yılında ise Emir Timur buraya defnediliyor. 1400'lü yılların başında 15. yüzyılın başlarında buranın inşaatı tamamlanıyor. Emir Timur'dan önce veliahtı Mirza'nın ilk olarak buraya gömüldüğü söyleniyor. İşlemeleri bu şekilde yakından da göstereyim. Şimdi arka bahçesine. Kapılar genellikle böyle ahşap işlemeler, mükemmel. Burası bir mezar kompleksi demiştim. O yüzden arkasında ve yan tarafında da mozaikler var. Tabii kimlere ait onlar hakkında bilgim yok. Gür Emir yapısı Semerkant'ın neredeyse her yerinden görülebiliyormuş. Bunu Semerkant'ı daha önce gezen kişilerden duymuştum. Yapıyı en kolay bu mavi çinilerle süslenmiş kubbesinden anlayabiliyorsunuz. Az önce o girdiğimiz yer burası. Emir Timur'un mezarının olduğu yer, mezar odası. Mozolenin bulunduğu oda tam o kubbenin altında yer alıyor. Şimdi arka tarafından devam ediyorum. Birçok kez hasar almış. Zamanla tabi restorasyon geçirilip günümüzdeki görünümüne kavuşmuş. Kufi yazı sanatı var minarelerinde de bu arada. Kufi yazı sanatıyla içeride Allah yazdığı da söyleniyor. Kaç tane Allah yazdığını hatırlamıyorum. Ancak Kufi yazı sanatıyla içeride çokça Allah kelimesi yazılmış. Kufi yazı sanatını bir de Şirdor Medresesi'nde görüyoruz. Birazdan Registan Meydanı'na gittiğimde Kufi yazı sanatının ne olduğunu, ne yazdığını en azından orada da göstermiş olacağım. Yani hanedanın kadın üyeleri sağ taraftaki küçük olan yerde, küçük olan mezar odasında, hanedanın
erkek üyeleri ve Emir Timur'un hocası büyük olan mozolenin yani mezar odasında bulunuyor. Bu arada yerli turistler için giriş ücreti farklı, yabancı turistler için giriş ücreti farklı. Burada engelli vatandaşlar indirimli, öğrenciler indirimli. Öğrenci kimlik kartınızı gösterirseniz yine de indirim yapıyorlar. Azıcık Türkçe konuştuktan sonra zaten Türkiye'den geldiğinizi anlayıp bu konuda size yardımcı oluyorlar. Bilet alma kasası da hemen karşı tarafta. Biletinizi alıp hemen sağ tarafa yönelip içeri giriş yapabiliyorsunuz. Ben Registan Meydanı'na doğru ilerliyorum. Registan Meydanı'na yaklaşık bir 15 dakikalık bir yürüme mesafesindeyim. Semerkant'ta ilk günüm diyebilirim. Dün akşam saatlerinde geldiğim için dünü saymıyorum. Hemen gelir gelmez zaten dinlenmeye geçmiştim. Sabah da çok güzel bir kahvaltı yaptım. Otelde çalışanlar Rusça, İngilizce ve Özbekçe konuşabiliyor. Ben genellikle Özbekçe konuşmayı tercih ediyorum buradaki insanlarla. Selamünaleyküm. Buradaki insanlarla Özbekçe konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bizim dilimize daha yakın, daha çabuk anlayabiliyorum. İngilizce de konuşulabilir ama herkes İngilizce bilmediği için çok da sıkıntıya sokmak istemiyorum insanları. Ya da ben de sıkıntıya girmek istemiyorum. Ya tamamen konforla alakalı. Geldiğinizde size hangi dil kolayınıza geliyorsa o dille ilgili iletişime geçebilirsiniz. İster Rusça, ister İngilizce, ister Özbekçe. Ya Türkiye Türkçesi konuşsanız da anlıyorlar zaten. Yavaşça konuşun, çok hızlı konuşmayın. İlla ki bir yerinden tutuyor, anlıyor sizi. Türkiye'den de geldiğinizi duyunca güzel bir ilgi alaka oluyor. Sizinle çok güzel ilgileniyorlar. Bu noktada Özbekistan seyahatimi çok sevdim. Hatta zevk alarak yapıyorum. Şu an çok mutluyum açıkçası. 14-15 ülkeye gittikten sonra burası gerçekten mutlu etti beni. Mısır'da da bulundum, Balkanlarda da bulundum. Ama Mısır gerçekten beni çok zorlamıştı. İnsanlarını kötülemek istemiyorum aslında. Her yerin iyisi kötüsü var illaki ama burada çok şükür daha bana art niyetle yaklaşan bir insana denk gelmedim. O yüzden Özbekistan'ı ve Özbekistan halkını bu noktada çok sevdim. Mısır'da ise şöyle bir şey oluyordu. Turist olduğunuzu görünce sizi direkt bankamatik olarak algılıyorlardı. Haliyle de yerli turiste çektiği fiyat üstünden size bir fiyatlandırma yapmıyorlardı. Daha çok bir fiyatlandırma yapıyorlardı. Bu da bizim çok hoşumuza gitmiyordu açıkçası. Kimsenin de hoşuna gideceğini sanmıyorum zaten. Bizim ülkemizde de yine ülkemize gelen turistlere bu yapılsa çok da hoş bir durum olmaz zaten. Ulaşımlarımı da tamamen trenle yapıyorum. Tren hakkında da şu bilgiyi vereyim. Railway Uz sitesinden alıyorum. Kendi demiryolları sitesi, resmi web sitesinden. Eğer internetten alamazsanız vokzala gidip yani istasyona gidip oradan da direkt kasalardan alabilirsiniz. Kredi kartı geçiyor. Birçok yerde de kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Neyse. Registan Meydanı'nda devam edelim. Semerkant Registan Meydanı'na geldim. Registan Meydanı bizim dilimizde aslında kumlu yer anlamına geliyor. Registan için Semerkant'ın kalbi diyebiliriz. Kalbi demek yanlış bir tabir olmaz. Çünkü en çok bilinen meydan ve en çok ziyaret alan meydanlardan birisi. Semerkant dediğimiz gibi Emir Timur İmparatorluğu'nun başkentiydi. Registan Meydanı'nı meydan yapan ilk medreseden anlatmaya başlayayım. Öncelikle Emir Timur'un torunu aynı zamanda Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı olan Ulu Bey şu anda ekranda gördüğünüz medreseyi 14. yüzyılda yaptırdı. Bu medresenin adı Ulu Bey Medresesi. Ulu Bey Medresesi zamanında astronomi bilimi, fen bilimi ve İslami bilimler üzerinde çokça öğrenci yetiştirdi. Biliyorsunuz ki gerek Buhara gerek Semerkant önde gelen İslam alimleri ve bilim insanlarının yetiştiği, eğitim aldığı yerlerdi. Ulu Bey 4 yıl tahta kaldı. Ulu Bey tahta kaldığı süre boyunca da Ulu Bey Medresesi altın çağını yaşadı. Ulu Bey'in vefatından sonra medrese altın çağını artık kaybetmeye,
astronomi derslerinin verilmemeye, sadece İslami bilimlerin verildiği bir medrese haline geldi. Hemen karşısında bulunan medrese ise Şiir Dor Medresesi. Şiir Dor Medresesi de Ulubey Medresesi'nin simetrik bir şekilde karşıya yapılmışı gibi düşünün. Belli başlı değişiklikler var. Mesela 2 tane çiniyle süslenmiş kubbe var. Ayrıca bu medresede en önemli olan şey ise medresenin üst tarafında 2 tane insan yüzünü andıran çizim ve 2 tane aslanı andıran ve aslanın da avlamaya çalıştığı 2 tane av hayvanını andıran çizimler mevcut. Hemen bundan bahsedelim. Aslan Timur İmparatorluğunu simgeliyor. Avladığı av ise Timur İmparatorluğu'nun düşmanlarını simgeliyor. Güneş gibi etrafa yayılan bir insan silüeti, yani insan silüetinin üstünde güneş ışınlarını görebiliyoruz. O güneş ışınları ise Timur İmparatorluğu'nun himayesinin ve kudretinin ulaşabildiği yerleri simgeliyor. İslam mimarisine muhalefet bir eserdir. Neden İslam mimarisine muhalefet bir eser diyorum? İslam mimarilerinde insan yüzü, hayvan, aslan, simurg gibi şeyler bulunmaz. Daha çok İslamiyet'i andıran semboller bulunur. Sufi yazı sanatı, hat sanatı, bunlar daha çok bulunur. Bu medresede de tabii ki bu medresede sadece bahsettiklerim yok. Tam ortada bir tane simetrik şekilde bir yazı var. Bakın o yazı da daha önce Gül-i Emir Külliyesi'nde bahsetmiştim. Sufi sanatıyla Emir Timur'un mezarında Allah yazdığını söylemiştim. Burada da tam ortada görmüş olduğunuz yer Sufi sanatıyla Allah yazıyor. Sufi sanatı bu. Bu iki medresenin tam ortasında yer alan medrese ise, yani meydanın en son yapılan medresesi ise Telle Kâri Medresesi. Telle Kâri Medresesi denmesinin sebebi altın süslemelerle süslenmesi sebebiyle buraya altın süslü, yani altın yaldızlı medrese denmiş. Günümüzde medrese olarak kullanılan bölümü olduğu söyleniyor. Hemen bunları anlattıktan sonra, önemli bilgileri verdikten sonra tabii ki meydanın ilk eseri olan Ulubey Medresesi'nden gezmeye başlıyorum. Mirza Ulubey Medresesi'nin içerisine girdim. Ulubey. Dışarıda da bahsettiğim gibi burası ilk yapıldığında Mirza Ulubey tarafından yaptırılıyor, yapılması isteniliyor. Mirza Ulubey ilk yapıldığında astronomi derslerini burada gerçekleştiriyor. Bu dönemde yapılan astronomi araştırmaları da günümüzde birçok astronomi araştırmalarının temelini oluşturuyor. Şu hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu yerler zamanında medrese eğitimlerinin verildiği yerlerdi. Tabii günümüzde maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Recistan Meydanı'nın 3. medresesindeyim. Tilla Kâri Medresesi ismi. Tilla Kâri Medresesi, Şirdor Medresesi'nin yapımından 11 yıl sonra yapımı tamamlanıyor. Meydanın 3. medresesi sadece medrese ve külliye olarak kullanılmamakta olup aynı zamanda burası merkez camii olarak kullanılmış. Tilla Kâri denmesinin sebebi ise altın süslemelerinden dolayı böyle bir sıfatlandırma yapılıyor. Ana holün girişinde çok fazla altın kaplama bulunması sebebiyle burası altın kaplamalı medrese olarak anılmaya başlanmış. Burası Bakatur'un emriyle yapılıyor. Birkaç restorasyon geçirdikten sonra günümüzdeki şeklini almış. Arka tarafında öğrencilerin yatakhaneleri bulunuyor. Ön tarafta ise daha çok ders gördükleri yerlerde. Evet, ana hole girdim. Ana holdeki bu altın süslemelerinden dolayı burası Tille Kâri olarak anılmış. Buranın tavanını göstermek istiyorum size. Tavanı müthiş detaylar var.
Registan Meydanı'ndan anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ise Registan Meydanı'ndan ayrılıp daha sonrasında ise Semerkant'ta gezecek yerlere doğru yürüyeceğim. Yürüme mesafesinde olan yerlere kesinlikle yürüyorum. Yürüme mesafesinde olmayan uzak yerlere, zamanımı alacak ya da beni çok görecek yerlere ise taksi çağırıyorum. Daha önceki bölümleri izleyenler biliyor zaten. Yandex taksi kullanıyorum burada. Çok uygun fiyata taksi kullanmanıza olanak sağlıyor. Bibi Hanım medresesine geldim. Bibi Hanım Camii olarak da geçiyor burası. Öncelikle Emir Timur 1399 yılında Hindistan'a bir sefer düzenliyor. Sefere gitmeden önce de buranın yapılma emrini veriyor. Seferden 1405 yılında Emir Timur dönüyor. Döndüğünde ise cami henüz tamamlanmamış. Hala yapısal bütünlük anlamında sorunlar olan bir camiyle karşılaşıyor. Yapımı henüz tamamlanmadığı için de caminin tasarımında bazı değişiklikler yapmak istiyor. Yapmak istediği değişiklikler ise döneminin mimarisi için, daha doğrusu dönem mimarisinde uygulanabilirliği açısından çok sıkıntılı değişiklikler oluyor. Bu değişikliklere rağmen cami bir şekilde bütün sorunlar aşılmaya çalışılsa da cami tam manasıyla tamamlanamıyor. Mimarideki sıkıntılardan dolayı cami çok çabuk bir harabeye dönüyor. Sovyetler döneminde özellikle harabe durumdaymış. Aynı zamanda Sovyetler döneminde de büyük bir restorasyon geçirmiş. Bibi Hanım Timur'un eşi. Aynı zamanda burası 15. yüzyılın en görkemli Semerkant camilerinden birisiydi. Emir Timur Hindistan seferine gitmeden önce Semerkant'ı başkent ilan ediyor. Daha sonrasında tabi Hindistan'a sefer düzenliyor. Bibi Hanım Camii ise dediğim gibi yapısal özelliklerinin tam manasıyla olmaması, bina inşaatının çok aceleye getirilmesi, planda çok fazla değişiklik yapılması, Emir Timur'un inşaata çok fazla müdahale etmesi sebebiyle çok sağlam bir yapı maalesef ki olmuyor. Görkemli bir yapı oluyor ama sağlam bir yapı olmuyor. Bugün Semerkant biraz rüzgarlı. O yüzden sesim umarım çok iyi geliyordur. Bu sefer Dead Cat'i yanıma aldım. Hemen şuradan içine de bakalım. Evet, burası hala harabe sayılabilir. Duvarlarda çatlaklar var. Bakın. Duvarlarda çatlaklar var. Ve süslemeler düşmüş. Süslemeler zaten yok. Buradaki süslemeler duruyor ancak içerideki süslemeler yok. Bibi Hanım Camii'nden de anlatacaklarım bu kadar. Registan Meydanı'nda Ulu Bey Medresesi için söylemeyi unuttuğum bir detay daha vardı. Bu detay da Ulu Bey Medresesi Sovyetler döneminde bir süre depo olarak kullanılıyor. Depo olarak kullanıldığı dönemde de çok fazla yapıya hasar veriliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda Özbekistan Cumhuriyeti kurulduktan sonra da Registan Meydanı ve Ulu Bey Medresesi bugünkü önemine ve görkemli haline kavuşmuş oluyor. Şah-ı geldim. Şah-ı kısaca bahsedecek olursam şehrin yüksek olan bir bölümüne yerleştirilmiş. Hazreti Peygamber'in kuzeni Hüseyin bin Abbas'ın Semerkant'a gelerek İslamiyet'i yayması sırasında burada şehit edildi ve kabrinin burada olduğu düşünülmekte. Tabii ki Şah-ı bölümü Moğol istilasından da nasibini almış. Bu noktada bütün mezarlar temellerine kadar tahrip edilmiş. Sadece bu tahribattan en az zararla kurtulan Hazreti Peygamber'in kuzeninin kabri olduğu söyleniyor. Şimdi burası ile ilgili size bir bilgi daha vereceğim. Bir efsane tabii ki. Buraya geldiğinizde siz de bunu yapabilirsiniz. Öncelikle Şah-ı günümüz Türkçesiyle yaşayan sultan demek. Buradaki rivayet de şu şekilde. Burası bir mezar kompleksi. Yani nekropol olarak düşünebiliriz. Rivayete göre bu merdivenlerden çıkarken ve inerken sayıyorsunuz. Yani inerken ve çıkarken sayı eşit olursa dileğiniz kabul oluyormuş. Buraya geldiğinizde bunu da denemeden gitmeyin. Burası bir mezar kompleksi demiştim, nekropol demiştim.
şehrin biraz yüksek kısmında bulunan bir yer. İlk olarak buraya Hazreti Peygamber'in kuzeninin kabri yapıldıktan sonra burası daha da çok manevi önem kazanıyor ve çevresine türbe ve ziyaretler yapılıyor. Birçok yapı yapılıyor. Kimisi medrese, kimisi türbe olarak yapılıyor. Şahızinde dediğim gibi mevki ama burası bir nekropol. Küçük bir detay daha vereyim burası ile ilgili. Moğol istilasından sonrası burası büyük oranda tahribat görmüştü. Bu tahribat daha sonrasında büyük oranda düzeltiliyor ve Ulu Bey döneminde ise aşağıda girmiş olduğumuz güneye bakan kapı yapılıyor, taç kapı. Bu kapı da Ulu Bey döneminde 15. yüzyılda yapılıyor. Semerkant'ta Büyük İskender'in ayak izi var. Moğolların ayak izi var. Emir Timur zaten buralı. Tam bir tarih. Merdivenlerin basamakları yüksek ama bayağı bir yoldu. Özbekistan'a gidip mezar mı gezdin diyeceksiniz şimdi. Aslında bu durum tam böyle değil. Çok turistik bir yer burası. Hatta buna benzer Ukrayna'da da bir deneyimim var. Ukrayna'da da bir nekropol gezmiştim. Orada da tabii ki orada böyle bir yapılaşma söz konusu değildi. Ancak mezar stelleri çok daha değişik sistemle yapıldığı için dikkatimizi çekiyordu ve orası turistikti. Çevre ülkelerden hatta yurt dışından birçok kişi gelerek Ukrayna'daki o mezarlığı da ziyaret ediyordu. Buradaki de aynı durum. Yine mezar kompleksleri de mavi çimlerle süslenmiş. Birçok mozele bilinmiyor, kime ait olduğu bilinmiyor. O yüzden bilinmeyen mozele yazıyor. Sağlı sollu bu şekilde mezarlar var. Sultan bin Abbas'ın mozolesinin burada olduğu yazıyor. Yani görebilirse. Az önce dediğim gibi Sultan bin Abbas'ın kabri burasıymış. Küçük bir Kur'an ziyafeti yaptı hocamız. 6 ve 7. asırlarda içeride olduğu söyleniyor. Buraya geldiğinizde şöyle bir bağış kutusu var. Buranın temizliği, bakımı, onarma için. Burası biraz da türbevari bir yer olmuş. O yüzden yerli turist de çok fazla. Yabancı turist de çok fazla ama çok iyi anlaşıyorlar. Bu noktada herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Kur'an okunurken yabancısı da oturuyor, yerlisi de oturuyor. Gezime devam ediyorum. Daha sonrasında dediğim gibi Hazreti Hızır Camii'nin oraya varacağım. Hediyelik eşya dükkanlarını göstermek istemiyorum. O yüzden buraları hızlı geçeceğim. Çıkarken saymıştım, inerken de sayacağım. Aynı sayıyı buluyorsak sorun yok. Sayma işini bitirdim ve çıkarken inerken de aynı sayıyı buldum. Bulduğum sayıyı söylemeyeyim. Buraya geldiğinizde siz de sayın. Çünkü herkes farklı sayılar bulabiliyormuş. O yüzden geldiğinizde siz kendi sayınızı bulup dileğinizin kabul olup olmayacağını en azından burada öğrenirsiniz. Şahızinde'den çıktıktan sonra hemen sağ tarafında bir yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolundan Hazreti Hızır Camii'ne ulaşabilirsiniz. Hazreti Hızır Camii buradan daha da yüksek bir konumda. Hatta Hazreti Hızır Camii Bibi Hatun'la Recistan Meydanı'nı tepeden görebilecek kadar yükseklikteymiş. Gidince ben de görmüş olacağım. Bahsettiğim Ulu Bey'in yaptırdığı kapıdan tekrar çıktım. Burası Ulu Bey'in 15. yüzyılda yaptırdığı taç kapı, güneye bakıyor. Girişler ve çıkışlar oradan oluyor. Tabii ki Şahızinde bölümüne girmek de ücretli. Öyle mezar kompleksi dedim diye ücretsiz elinizi kolunuzu sallayarak girebileceğiniz bir yer değil.
Yerli turist için 10.000 som, yabancı turist için 40.000 som giriş ücreti bulunmakta. Hazreti Hızır Camii'ne geldim. Hazreti Hızır Camii hakkında internette çok fazla bilgi yok. Ulaşabildiğim bilgiler şunlar. Öncelikle daha öncesinde burada bir Zerdüşt Tapınağı olduğu söyleniyor. Zerdüşt Tapınağı tamamen yıkılıp daha sonrasında bu caminin yapıldığı söyleniyor. İkinci ulaştığım bilgi ise buranın Moğol istilasından da tabi nasibini aldığını ve Moğol istilasında tamamen yok edildiğini, daha sonrasında üstünde bulunan kitabede yazan bilgiler doğrultusunda 1855 yılında tekrar yapıldığı, aslına uygun olarak yapıldığı söyleniyor. Burası hakkında çok bilgi yok. Sadece yapısal özellikleri bakımından çok güzel bir cami. Görmek istedim. Ahşap tavanlı eserler arasında. Özbekistan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde mavi kubbeli şehir olarak, yani ülke olarak biliniyor. Bunu söylemelerinin sebebi bakın. Karşıda görünen medrese Bibi Hatun Camii. Burada aynı zamanda Özbekistan'ın 1. Cumhurbaşkanı, Büyük Devlet ve Siyaset Erbabı, Özbek halkının aziz ve ardaklı faziletli İslam Kerimov. Burada Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabri var. Hemen karşıdaymış. Bunu bilmiyordum. Bunu bilmeden geldim. Video çekmek yasak diyor normalde. Ben şöyle dışarıdan göstereyim size. İslam Kerimov'un mezarı. Bakın orada yerli halktan insanlar İslam Kerimov için dua ediyorlar. Şeyde de vardı bu. Şah-ı Zinde bölümünde de vardı. Güvenlik video çekiyor muyum diye dikkatlice bakıyordu. Ben de yanına varınca tabii kapattım. İçeride beyaz bir mozele var. Mozelenin etrafı süslenmiş. Bir de mescidin içerisine bakıp daha sonrasında aşağı ineceğim. Tam karşıda görünen mozele İslam Kerimov'un mezarı. Özbekistan'da resmen sanata doydum. Adamların çok estetik bir görüşü var. Bakın tam Hazreti Hızır Camii'nin tavanı mükemmel bir ahşap işçiliği ve boyaması var. Çini ustalığını zaten Özbekistan seyahatim boyunca görüyorum, siz de görüyorsunuz. Özbekistan serisini izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Özbekistan Meydanı'na akşam saatlerinde geldim. Şimdi ışıklandırmaları açmışlar. Daha önceki izlediğim videolarda ışık şovu yapıyorlardı. Şu an yapılacak mı bilmiyorum. Bu konuda net bilgim yok. Şimdi aşağıda görünen yere ben de gidip oturacağım. Eğer ışıklandırma olsa zaten ışık şovunu size de izletmiş olacağım. Semerkant'ın ikinci gününden herkese merhaba. Çok yüksek sesle konuşmuyorum çünkü hala oteldeyim ve insanlar uyuyor. Rahatsız etmek istemiyorum. Ben bugün check-out yapmam gerekiyor. Akşam Taşkent'e trenle varacağım. Yaklaşık 3 saatlik bir yolum var. Buradan ayrılmadan önce otelde göstermek istedim. Burası ortak kullanım. 2 katlı. Yukarıda da odalar var. Odalar genellikle 4 kişilik ve 6 kişilik. Tek kişilik odası da var tabii ki. Odalarda kendi tuvalet ve banyosu var. Bu noktada bayağı iyi. Geceliğine 10 dolar verdim. Arkadaşlar, Ulubey Rasathanesi'ne geldim. Ulubey Rasathanesi, Ulubey Medresesi ile karıştırılmasın. Ulubey Medresesi, Recistan Meydanı'ndaki ilk yapılan medreseydi. Ulubey Rasathanesi'ne giderken hemen girişte Mirza Ulubek'in bir heykelini yapmışlar. Mirza Ulubek, Ulubey Medresesi'ni ve Ulubey Rasathanesi'ni yaptıran kişi. Rasathanenin önüne geldim. Rasathane 15. yüzyılda Mirza Ulubek tarafından yaptırılıyor. Medresenin yaptırılmasından bir süre sonra buranın inşaatına başlanmış ve burası yaptırılmış. Buranın yaptırılma amacı ise medresede alınan astronomi derslerinin burada uygulanması için yaptırılmış. Yani burada pratik kazanmak istemişler. O yüzden Mirza Ulubek burayı da yaptırarak astronomiye büyük bir katkı sağlamıştır. Öncelikle burada eğitim alan, daha doğrusu burada faaliyet gösteren en önemli astronomlardan birisi Ali Kuşçu. Buranın ilk sorumlusu Gıyasettin Cemşit oluyor. Gıyasettin Cemşit'in vefatından sonra ise Bursalı Kadızade Rumi buranın sorumlusu oluyor. Mirza Ulubek aşırı fanatikler tarafından öldürülünce burası da yıkılıyor.
astronomi derslerinin ve astronominin dini açıdan iyi olmadığını belirterek burayı yıktırıyorlar. Mirza Ulubek'in öldürülmesinden sonra medrese, özellikle Registan Meydanı'ndaki medrese tahrip ediliyor. Oradaki astronomi derslerine son verilip tamamen İslami bilimler üzerine dersler verilmeye başlanıyor. Aynı zamanda Registan Meydanı'ndaki o medrese tahrip de ediliyor o dönemde. Burada ise büyük bir meridyen yayı var. Bazı deneysel çalışmaları Ali Kuşçu ve diğer astronomlar burada çalışmalarını yürütmüşler. Bu alan çok büyük değil. Tabii ki günümüze kadar da birçok şey ulaşmamış maalesef. Dönemine göre döneminin en büyük meridyen yayı bu arada o. Onu söylemeyi unuttum. Tabii günümüzdeki teknolojiyle kıyaslamamak lazım. 1400'lü yıllardan bahsediyoruz. 1425'li yıllardır. Yani 15. yüzyılın ilk yarısı. Otelden ayrıldım. Şu anda Semerkant tren istasyonundayım. Yaklaşık 1 saat sonra trenim gelecek. Daha sonrasında Taşkent'e doğru 3,5 saatlik bir yolculuk yapacağım. Semerkant videosunu da burada sonlandırmak istiyorum. Videoyu sonlandırmadan önce de size hızlıca sadece beklediğim alanı göstereyim. Semerkant'ın demiryolu istasyonu çok daha güzel. Buhara'nınki küçüktü. Ürgenç'inki zaten küçüktü. Ürgenç de küçük olduğu için buraya nazaran. O yüzden istasyonlar da küçüktü. Ama Semerkant istasyon gerçekten güzel yapılmış. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Taşkent videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.